Merhaba, Mahya Işıklarına hoş geldiniz. Siz ilkokuldayken hangi koldaydınız? Ha? Hani böyle kollar vardı ya, hala da var. Sağlık kolu, Kızılay kolu, Gezi Gözlem kolu, Meteoroloji kolu. Ha? Efendim? Ha, spor kolundaydınız. Spor kolu, evet, o da vardı. Ha? Efendim? Ha, kütüphane kolu, kütüphane kolu. Benim her yıl katıldığım bir kol vardı. Öğretmen sorardı önce, kimler gönüllü olarak girmek istiyor? Bir tek ben parmak kaldırırdım. Bir tek ben. Hayır, kütüphanecilik kolu değil, hayır. Harita kolu. Evet efendim, o bendim. Gönüllü olarak. Harita kolu. Zaten tek gönüllü de bendim sınıfta. Harita koluydum ben. Ha? Çok, yapmayın. Çok önemli bir koldu harita kolu. Öyle demeyin lütfen. Sosyal bilgiler dersinden önce öğretmenler odasına gidip konuyla ilgili haritayı alıp getirip sınıftaki kara tahtaya asan ve ders bittiğinde geri götüren bendim. Çok önemlidir bir okulda sınıfa harita yazmak. Bunu neden mi anlatıyorum? Bu Ramazan gecesinde çok güzel bir insanımızı yad etmek için. Selim Sabit Efendi. Selim Sabit Efendi Sultan Abdülmecit döneminde 1850'ler Paris'te matematik eğitim almaktadır. Ama eğitim alırken Selim Sabit Efendi aynı zamanda Paris'teki Türklere de ders vermektedir. Yani oradaki hariciyecide görevli, oraya gitmiş olan insanlarımızın çocukları okuldan geri kalmasın diye ders de veriyor. Ve geri döndüğünde Selim Sabit Efendi okullara ilk kez sırayı getiriyor. Çünkü Paris'teyken bakıyor, ya buradaki çocuklar düzgün bir şekilde oturarak sıralarda ders dinliyor. Bizim çocuklarımız yerlerde. Bizim çocuklarımızın da sağlıklı, anatomisi bozulmayacak bir şekilde ders dinleme hakkı yok mu? Okullara ilk kez sıraları getirten odur. Ama yenilik karşıtları buna karşı çıkıyor elbette. Haritalar. Evet. İşte benim o her ders öncesi, sosyal bilgiler dersinden önce ya da hayat bilgiler dersinden önce gidip öğretmenler odasına getirdiğim haritaları ülkemize ilk kez kazandıran, sınıflarda, derslerde haritanın asılmasını sağlayan Selim Sabit Efendi'ydi. Çok güzel, aydın bir insandı Selim Sabit Efendi. Onu Ramazan'ın bugünü de anmamızın bir nedeni de köy enstitülerinin kuruluşunun 81. yıl dönümünde olmamızdır. 17 Nisan, evet. Köy enstitüleri kuruldu 1940 yılında. Sevgili hocam Cemal Süreyya Kars adlı şiirinde ne der? Kars çocukların da Kars'ı. Çok güzel söylüyor Cemal Süreyya. Kars çocukların da Kars'ı. Ve ben Cılavuz Köy Enstitüsü ile ilgili bir kitapta müthiş bir hatıra okumuştum. Rıfat Yıldırım'ın anlattıklarıydı. Rıfat Yıldırım Köy Enstitüsü mezunu. Cılavuz'dan mezun. Diyor ki Ramazan ayının 14. günüydü. Kalkıp dayımın oğlu Yahya ile birlikte Cılavuz Köy Enstitüsü'ne gitmiştik. Kar altındaydı her yer. Kar, değil mi? Ve çocuk. Kızaklarla gidiyorlar. Özelliği şu, ikisi de annesini kaybetmiş. İki çocuk da annesiz, ikisi de yetim. Her iki çocuğun da annesi koleradan ölmüş ve Cılavuz Köy Enstitüsü'ne gidiyorlar. Kars denilince, hele kar denilince benim aklıma hep o Köy Enstitüsü'ne bilginin ışığını almak için yürüyen o iki güzel çocuk gelir. Hadi gidelim sıcak mevsimlere, Mersin'e, Toroslara, Mersin'in Arslanköy'ü. Tahir Ağa, Arslanköy'ün muhtarı. Tahir Bey, 3 kardeşini de 1. Dünya Savaşı'nda kaybetmiş. Ve duyuyor ki köy enstitüleri açıldı. Oğlu Osman'a şunu söylüyor. Oğlum git oku. Git oku. Asıl savaş bilgiyi avuçların arasına alma savaşıdır. Köyün birkaç çocuğuyla beraber onları Diyarbakır'a, Dicle Köy Enstitüsü'ne gönderiyor. Bakın Toroslar neresi, Diyarbakır neresi? İlk gün Osman adlı çocuk diziyorlar bütün çocukları. Osman da orada. Diyor ki orada bir öğretmen, hadi çocuklar depoya gidin, ayakkabılarınızı alın. Çünkü hepsi yalın ayak. Yalın ayak gitmişler. Hiçbirinin ayakkabısı yok. Osman koşarak gidiyor. Bir çizme alıyor. Öyle sıraya geçiyor. Karşısına öğretmen geliyor. Evladım senin ayak numaran kaç?
Ayak numaran kaç? Küçücük bir çocuk 10-11 yaşında. Elindeki çizmeler 45 numara. Anlamıyor. Ayak numarası ne demek? Ayağın numarası mı olur? İşte bu ülkenin çocuklarını bu haldeyken alıp çok büyük bir yazar yapmıştır köy enstitüleri. Osman Şahin bugün kitapların sayısı 50'yi geçen edebiyatımızın en ünlü, en güzel yazarlarından biridir. O ki benim ilkokul anımla başladık. Ben ilkokuldayken bizim okulda da benim öğretmenim olmadı ama köy enstitülü bir öğretmen vardı. Ve öğretmenimiz mevsimleri bize anlatacaktı. Rica etti arkadaşından, o köy enstitülü öğretmen gelmişti bize, mevsimleri anlatmıştı. Ha, bizim öğretmenimiz de anlatabilirdi. Ama o köy enstitülü öğretmen o ders bize mevsimleri kemanıyla anlatmıştı. Bütün mevsimleri kemanıyla anlattı. Bakın çocuklar demişti, kar, kış mevsimindeyiz. O kemanın sesiyle sınıfa kar yağmıştı. Çocuklar, ilkbahar, çiçekler açtı, arılar uçuşuyor. Yaz, deniz kenarındayız, kumdan kaleler yapıyoruz. Sonbahar, yapraklar düşüyor. Büyük olasılıkla o köy enstitülü öğretmenin kemanındaki notalar Vivaldi'nin 4 mevsimiydi, bilemiyorum. Ama işte köy enstitüleri denilince benim de aklıma hep o derste bize kemanıyla mevsimleri anlatan o güzel öğretmen gelir. Bugün 17 Nisan, eğitim tarihimizin çok önemli bir günü ve biz Ramazan'ın bu gecesinde bütün öğretmenlerimizi sevgiyle kucaklayalım ve kaybettiğimiz tüm öğretmenlerimizi saygıyla analım. Hepsinin ama hepsinin ruhu şad olsun. Sizleri çok seviyoruz öğretmenlerimiz. Bir Mahya Işıkların daha sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olmak dileğiyle. Sürçülisan ettiyse